Evet dostlar, herkese yeniden günaydın. Güzel bir 19 Mayıs günü sabahından atamızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi kurtarmak için Samsun'a ayak bastığı günün yıl dönümünün sabahından herkese günaydın. Böyle memleketin kurtuluşundan, Atatürk'ten falan bahsederken sabahın 6-6.30'u 7'si olmasına rağmen enerjim yerine geliyor. Herkese günaydın. Açılışı alışık olduğumuz yerlerden, İstanbul'dan, Ataşehir civarından henüz güneş doğumuzdan yükselirken yaptım ama bugünün planı asla İstanbul ya da İstanbul'un hemen yakını değil. Çok uzağa da gitmeyeceğiz. Bugün rotamız İğneada ve İğneada çevresinde spontan görülebilecek yerler dostlar. Motor biraz kirli. O yüzden öncelikle kusura bakmayın. Hafif bir rüzgar var, biraz camı yukarıda tutmam lazım. Kısmen de belki uzun bir gün olacak, o yüzden çok da yorulmamak adına camı aşağıda tutmuyorum. Olabilecek en yukarıda. Ama gün içinde sileceğim, söz. İki gündür İstanbul'da ve İstanbul çevresinde bayağı sağlam yağmur yağıyor. 19 Mayıs'ın önceki hafta sonu. Pardon, özür dilerim. Ama bugün böyle güneşli görünce navigasyonda, işte ilgili uygulama programlarında dedim ki kaçmalıyım. Neresi olabilir? Doğu tarafından ya da ne bileyim güney tarafından, İznik tarafından bir miktar bıktık, gezdik. Şile, işte Ava, Kefken, Kandıra, oraları da bayağıdır geziyoruz. Bir yıldır gitmediğim İğneada tarafı vardı. Oraya şöyle tek başına sabahın erken saatlerinde çıkıp rahat rahat güzel bir tur yapmak istedim açıkçası. Ve onun için yoldayız. Oldukça güzel bir hava. Şu an soğuk, 11 derece. Ama hemen 1-2 saat sonra hava 20 derecelerin üzerine atacak gibi görünüyor. Standart seyahatlerime göre bu sefer bir miktar tarz değişikliği yapacağım. Hem de motoru da bu anlamda denemek istiyorum. Çünkü bilenler bilir, daha önceki tur rotalarımdan mümkün olan en ücra yollardan, en ara yollardan, hatta fazladan dolaşma pahasına ana yollara değmeden giderim. Daha önce de İğneada turunda yine Çatalca'dan başlayıp hiçbir şekilde otobana değmeden İğneada'ya gitmiştim geçen sene. Tiger 900'ü ilk aldığım zaman hemen hemen bu zamanlar. Mayıs sonunda almıştım. Haziran'ın başında da İğneada turu yapmıştım Tiger 900'de. Ama bu sefer yani daha sonrası için planladığımız yurt dışı turunu da bir simüle etmek için böyle hafiften orta tempoyla konforlu olacak şekilde, hem de malum hani bu motor al beni yola sür, kilometre yap motoru ya, hep aklımızda öyle kalmış. Bir otobandan deneyeceğim, yani en azından işte Kırklareli, bu Demirciköy İğneada ayrımına gelene kadar navigasyon ne gösteriyorsa otobandan gideceğim. Hem biraz zaman kazanıp oralarda farklı yerleri gezmek istiyorum. Hem de bu motorun uzun yol konforunu, öyle aralardan eğileyim kalkayım yatırayımdan ziyade düz otoban konforunu, düz yol konforunu da bir test etmiş olacağım. Şu camı da bir test etmiş olacağım. Yani camdan aslında memnun gibiyim. Özellikle en aşağı indirebildiğin zaman naked bir motor gibi olması açısından şöyle manzaralara da bir dikkatli şekilde bakış atalım. Sabahın bu saatleri harika oluyor. Naked gibi motor gibi oluyor. İsterseniz hemen konusu gelmişken test edelim. Birazcık belki rüzgar sesi gelir ama. Yani şu şekilde yaz günü düşük hızlarda son derece konforlu ve güzel rüzgar alarak sürüş yapılabilir. Dolayısıyla o kısalıktan kaybetmek istemiyorum. Şu uzunluk da şimdiye kadar yetki gibi görünüyor bana. Ama hani böyle bir uzun bir turda ne olur ona da bir bakacağım, onu da bir test etmiş olacağım. Kulak kaşlarım yine tıkalı. Yol konforunun en önemli olmazsa olmazlarından. Birazdan size kısa bir
mola vereceğim. Konuşma molası. Açacağım müziğimi. Sabahın şu erken saatlerine böyle non-stop belki 1,5-2 saat sürerek geçeceğim hızlıca. Rotamızda aklımda olan, daha önce ziyaret etmediğim İnyada yakınında Dupnisa artık hangisiyse telaffuzu yanlış ediyorsam kusura bakmayın ama mağaraları varmış. Türkiye'nin en büyük sanırım yeraltı mağaralarından. Orayı bir gezmek istiyorum. Yine Longoz ormanları var İnyada civarında. Daha önce kısa bir tur atmıştım motosiklette. Bakalım yollar bir gündür yağışlı ama yollar müsaade ederse, çok çamur yoksa oraya da belki bir kafamızı uzatırız. Genel itibariyle böyle günübirlik antrenman turları diyelim, soğumamak adına atacağız. Ben şöyle şimdilik yine mikrofonu elime alınca susamadım. Müsaadenizle şu İstanbul'u bir çıkalım, atlatalım. Eğer yolda yine konuşmaya değer bir şeyler olursa bağlanırız. Görüşürüz. Evet dostlar, İstanbul'dan baya çıktık. Selim Paşa'yı geçtik. Yanılmıyorsam Tekirdağ sapağını da geçtik az önce. Şimdi yani yol boyunca yine türlü hızları deneyeceğim. Belki ufaktan birazdan bir 100'leri de deneriz. Çok öyle zorlamak niyetim yok. Ama orada nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Bir kere denemiştim, 222 görmüştüm uygun bir yolda ama çok uzun soluklu değildi. Böyle bir 190-200 birkaç dakika gider mi bakacağım. Hatta yol müsaitken bence bir yapıştıralım. Sonra belki ara hızlanmalarını vesaire falan deneriz. Şöyle çok fazla rüzgar almamak için birazcık kapanıyorum. Arkamda top case var. Böyle 200'ü 6500, 700, 6800 devirlerde yapıyor. Bu hızda gayet stabil görüyorum. Yani zaten hani 200 plus o hızlarda kaç dakika neden gidesin, ne yapasın, özel bir amacın yoksa ayrı mesele ama hani konfor sürati Tiger 900'de 140'larda, 140'tan sonra tabii ki çok rahat gidiyor. Yani bu konfor sürati konusunu birazcık karıştırmamak lazım. Öyle elin ayağını çok titремeden, motorun gerçekten çok rahat hissettiği şekilde, aşırı relax bir şekilde gittiği 140'tan sonra hani bana göre bende hissettirdiği hissiyat, bağırması biraz artıyordu motorun. Yine onda bir sorun hissetmiyorum. Kollarımın şu üst kısmı rüzgar alıyor kesinlikle. Belki oraya şu deflektörü uzatan bir şey alabilirim. Ama onun haricinde kafamın üst kısmı aslında kesinlikle bu boy yeterli. Boyum 1.79. Sadece omuz üstlerimden bir miktar alıyorum yine rüzgar. Tabii bu hızlarda da alsın o ayrı mesele, yani yine de nerelerden
hissettiriyor, onu anlamaya çalışıyorum. Şöyle kulak yanlarından hafifçe kaskın yanlarından basıyor. Ben de biraz kalıplı bir insanım. Kilolu bir insanım daha doğrusu. Şu yandaki genişliği belki bana göre bir miktar arttırsalar boyu uzatmadan benim için daha iyi olurmuş. Şimdi yine gevezeliğe dalmadan şöyle ufaktan bir yapıştıralım. Yol, oradaki asfalt bitti. Klasik buraların sarsıntılı asfaltı başladı. Ama RB300 GS süspansiyonları bayağı iyi baş ediyor burayla. Burada gidon amortisörü de var tabi, onun da rahatlığı var. Tiger 900'de en sevmediğim konu aslında son derece kabiliyetli, iyi hızlanan bir makine olmasına rağmen 140-150'lerden 160-170'lerden sonra, hadi abartmayayım, 160-170'lerden sonra yani o hızlarda ön taraf çok hafifliyordu. Hele bir de bastığım 190'lara zaten 205'te kesiyor, gitmeye gider ama hani o hızlarda ön tarafı kuş gibi hissediyorsun. Yerinde de deniyordum böyle yüksek hızda şöyle bir hafif sağ sol salınım verdiğin zaman nasıl toparlıyor diye. O salınımı biraz arttırmak istiyordu sen tutmazsan. Yani tabii ki saçma bir şey. Bu belki yanlış olsa da benim ölçme değerlendirmede kullandığım bir kriter oldu. Şöyle şu hızlarda giderken bir sağ bir sol kontura veriyorum. Bu motosiklet bunu durdurmaya çalışıyor, durdurmak istiyor. Diğerinde bu salınımı siz başlatırsanız eğer, kendi kendine başlamıyordu işte, yalan yok, onu yaşayan, tank stopper yaşayan bir arkadaşım da var aslında. Ama iyi bir süspansiyon ayarından bahsediyorum. Ben bu arada kesinlikle dikkat ederdim. Arka tarafı preload ayarını vesaire kesinlikle kiloma, motosikletin geometrisine uygun bir şekilde yapıyordum. Bilenler bilir. O yüzden ben kendi kendine herhangi bir salınım sorunu yaşamadım ama ön taraf kesinlikle hafifliyordu. Ancak bunda böyle hafif bir sağ sol yapmaya çalıştığım zaman bu kendi kendine sönümlüyor, durdurmaya çalışıyor. Diğerinde bu salınımı başlatırsanız devam etmemesi için sizin gidonu sıkmanız gerekiyordu. Zaten olsun arkadaşlar. Hani o kadar da neyle neyi kıyaslıyoruz. Bunların emsalleri bu değil. Yine de çanta vesaire falan varken çok da abartmamak lazım ama insan alışıyor. Evet. Güzel. Yavaş yavaş konfor süratimize geri dönelim. Bu arkadaşın hız sabitlemesinin, adaptif hız sabitlemesinin maksimum sürati 160. Güzel, iş görür. Hani 160'ın üzerinde zaten niye sabitleyesiniz? Bu arada bu adaptif hız sabitlemeden çıkmakla ilgili bir detay vereyim. Tiger 900'de de bu vardı. Bunu keşfedene kadar arkadaşlar mesela işte bu hızla giderken adaptif hız sabitlemeyi durdurmak, daha doğrusu hız sabitlemeyi durdurmak için frene basmak vesaire konforsuz oluyor. Gazı açmanın tersine bir miktar ileri ittirirseniz otomatik olarak gördüğünüz gibi son derece konforlu bir şekilde sadece gaz keserek adaptif hız sabitlemeden, daha doğrusu herhangi bir motordaki hız sabitlemeden, Tiger 900'de de böyleydi, çıkıyor. Son olarak otobanda böyle oyun oynarken 1-2'de ara hızlanma, esneklik deneyelim. Yani 6. viteste gidersiniz. Şimdi burada fantezi yapıp 4'e 3'e atıp hızlanmayı test etmenin bir anlamı yok ama şöyle düşünün. Otobanda gidiyorsunuz. Normal seyir hızınız 160-170'ler. Önünüze bir araba çıktı. 120'ye indiniz. 120'de gidiyorsunuz. Şimdi tabii sürekli 170'lerle 160'larla gidince 120 gerçekten Kaan hızı gibi hissettirdi. Ama diyelim ki 120 ile gidiyorsunuz. Çekildi önünüzdeki araba. Açtınız gazı. Süre vesaire falan ölçmeyeceğim ama kendi göz hizanızda anında 200'desiniz arkadaşlar. Yani bu ortalama üzeri bir kullanıcı için bile fazlasıyla yeterli bir esneklik. En yüksek viteste bile bunu size sağlıyor. Bu da torkun getirdiği avantaj. Bir de arkamızı kontrol ederek şöyle 90'dan deneyelim bunu.
Yine hafif eğim yukarı aslına bakarsanız ama kimseyle bir şey yarıştırmıyoruz. İyice 3000 devirlere düştü. 90'la gidiyoruz diyelim. Açtım gazı. ...5000'e yaklaştıktan sonra iyice ivme artıyor. Yine anında 200'lerdeyiz. Bundan daha iyi hızlanan tartışmaya gerek yok. Tabii ki motorlar var. Ama hani bu konforda yol yapacağınız zaman bu da beni etkileyen güzel şeylerden bir tanesi. Evet dostlar. Pınarhisar Güleburgaz kavşağına geldik. Hızlı bir şekilde. Bakalım ne kadar sürmüş. Totalde 1 saat 22 dakikada Ataşehir'den buraya. Güzel. Çalışmıyor mu kişi? Hadi bakalım durdurmadılar. Güzel manzara, yemyeşil. Evet dostlar, tekrardan selam. Opetimizi bulduk Pınarhisar'da. Kısa bir mola, hafif bir yakıt takviyesi. Şimdi rota Dupnisa mağarasına doğru çizildi. 1 saat falan gösteriyor. Hem de aynı zamanda bu İğneada'nın keyifli virajlarının olduğu yerler. Onların da önemli bir kısmını burada geçeceğiz. Her şeyimiz tamam. O zaman şöyle bir yola çıkalım. Arkayı falan da kapattık galiba. Evet, buradan Poyralı Demirköy İğneada kavşağı. Buradan ayrılıyoruz. Eğer otobanı kullanmazsanız da Vize Saray, Çatalca'dan başlayıp İstanbul'dan bu ara yollardan da buraya gelmeniz mümkün. Ama hafta sonları trafiği çok oluyor. Böyle günübirlik Çatalca ya da işte Çilingoz, Tabiat Parkı, oralara gitmek isteyenler için oraların trafiği bir miktar yorabiliyor bazen. Ben bugün bildiğiniz gibi otobandan hızlıca gelmeyi tercih ettim. Süspansiyonu daha önce dinamik ayarda sertte kullanmıştım ama haritası, yani gaz ayarı diyeyim, roddaydı. Dinamik biraz daha hızlı ani gaz tepkisi veriyor. Onda çok sorun yok. Ama işte kılavuzunda yazdığına göre arka tekerin kaymasına bir miktar daha izin verebiliyor. Aynı şekilde sert frenlerde arka tekerin yerden kesilmesini önleme sistemi birazcık daha belki hafif kalkmasına izin veriyor. Bunlar pek arzu etmediğimiz şeyler. Ama en hızlı sürüş karakterini değiştirebilecek menü de o. Biraz daha alışayım, bir deneyeyim bakalım karakteri ne oluyor. Belki başka şeyleri de değiştiriyordur. Daha alışmam lazım.
Bu dinamik mod vites düşmelerde o bahsedilen ne derler, MSR dedikleri bir ayar var. Yanılmıyorsam işte bu ani yavaşlamalarda, vites düşmelerde arka tarafın kilitlenmesinin ne kadar önleneceği ile ilgili. Bazen herhalde böyle dinamik sürüşte, ben o seviyede değilim tabii ki, ani vites düşürmelerde arka tarafın hafif kontrollü kaymasını, böyle biraz çizgisine oturmasını falan istiyorlarmış. Herhalde bu pist tekniklerinden bir tanesi. Belki ona yatkınlık olabilir ama o hoşuma gitmedi. Şimdi vites düşüyorum, motosikletin arkası bir miktar geziniyor. O benim sevdiğim bir şey değil. O yüzden şimdi şunu road moduna alacağım ve yani gaz ve yardımcı sistemler şey olacak ama süspansiyonumuz, önleme ayarımız road değil, dinamik olacak. Yani gazımız road, süspansiyonumuz dinamik. Biraz da böyle devam edelim. Evet, buradan tekrar tırmanışa geçeceğiz. Evet, mağaraya doğru yol almaya devam ediyorum. Yol giderek daha kıvrımlı hale geldi ama yolda bayağı yer yer çukurlar, kasisler var. Dikkat etmek lazım. Bazılarının derinliği hayli fazla. Canta zarar verebilecek seviyede olanlar var. O yüzden çok kontrolsüz gitmemek gerekiyor. Bir miktar şeyi fark ettim ilk defa. Evet, çanta eski motorumda Tiger 900'de top case'i kullanmıyordum. Vardı top case'im, yan çantalarım, ama arkadaki bir kuyruk çantasıyla ve işte koruma demirindeki, yan çanta demirlerindeki ufak çantalarla idare ediyordum. Şimdi bu motorda koruma demiri üst tarafta yok. Arka tarafta çanta demiri yok. Dolayısıyla bütün o koruma demiri çantalarım, ki toplam 4 tane, her biri de 5-6 litre deseniz, bayağı bir takım taklavat kaldırıyordu. Onun yerine bu motorda top case var ve yani bunun top case'in tasarımı da hoşuma gittiği için aynı zamanda yüksek hızda vesaire işte oynayabiliyor, stabil
olmasını sağlıyor. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama şu engebeli yollarda çok fazla takır tukur ses çıkarıyor ki ve ben takığımdır bu konuya asla. Tiger 900'de o konuyu seviyordum. Arka tarafta da herhangi bir şey olmadığı için çantaların hepsi de yumuşak çantalar. Yani bozuk engebeli bir yola girsem bile hiç öyle can sıkan langır lungur takır tukur bir ses söz konusu değildi. Şimdi arka taraftan o ses geliyor. Büyük ihtimalle çantanın içinde işte spreydi, şuydu buydu, powerbank'ti falan bir şeyler var. Onlar sağa sola çarpıyordur ama sevmedim. Ben buradaki Topcase'ten de bir an önce kurtulmalıyım ama daha küçülmem anlamına geliyor bu. Ona uygun bir çözüm bulacağım sanırım. Sevmiyorum abi. Tamam, evet, çok kolay, çok pratik. Bir anda her şeyi içine tıkıp kapatabiliyorsun vesaire ama kullanırken sevmiyorum. Şimdi Temmuz ayında kısmetse, Temmuz ya da Ağustos ayı belli değil, bir yurt dışı planım da var. Topcase'i söküp millet yurt dışına giderken, uzun yola giderken takabildiği ne kadar çantası varsa takar, ben daha da azaltarak ama yerine sos çantalarla, bu sosis çantalarla ne kadar sığarım, ne yaparım onları planlıyorum kafamda. Böyle arkaya kuyruğa uzunlamasına yerleştireceğim bir büyük çantayla, bir 35 litrelik çantayla bütün ihtiyaçlarımı alabilir miyim? Onu planlıyorum açıkçası. Geçen yıl yine Topcase almamıştım Transfagaraşan'a, Romanya'ya giderken Tiger 900'de, ama onun plastik yan çantaları da vardı. Onları almıştım. Ben mümkünse yan çantalar da olmadan, gerçi buna henüz yan çanta almadım, büyük ihtimalle de almayacağım, böyle büyük bir sosis çantayla, bir de onun küçüğü var, gerekiyorsa belki arkaya doğru, belki ikisine kesin sığarım da hani onların yerleşimi içime siner mi, bir plan yapacağım. Ama ne kadar minimal o kadar iyi. Dün internetten baktım, bu Topcase'in, BMW'nin orijinal Vario Topcase'inin sadece kendi ağırlığı 8-8,5 kilo civarında. Ve motorun tam en arkasında duruyor. Ama sadece 8,5 kilo boş ağırlığı. Bir şekilde yer var diye içine bir şeyler atıyorsun, oydu buydu. Artçı yoksa bence Topcase gereksiz ve ben de kurtulacağım. Bugünkü bu takırtılarda onun bir ateşlemesi oldu. Vay ne güzel. Burada bir fotoğraf çekilir mi? Bence çekilir. Bir fotoğraf molası verelim dostlar şurada. Şöyle bir poz alalım. Herhalde motosikletlerden para almıyorlar. Evet dostlar, motoru bıraktık. Şöyle korkuluklardan, merdivenlerden şöyle harika bir manzaradan mağaraya doğru çıkmaya başladık. Girişinde bilet satılıyormuş. Oradan devam edeceğim. Evet, mağaranın içi böyle, insanlar rahat geçsin diye merdivenler falan yapmışlar. Oldukça güzel görünüyor. Gerçekten büyüleyici.
arkadaşlar, mağara bitti. Şöyle harika bir manzaraya açılıyor ve mağaranın bitişinde şöyle bir tepeden, merdivenlerden tekrar başladığınız yere döndürecek sanırım bizi. Fakat bayağı dik merdivenler var. Biraz nefesimi zorladı. Ama sadece şu harika manzara bile gelmeye değer gerçekten. Tabii şöyle güzel bir doğada, tahta da olsa böyle bir merdivenlerden inmek biraz değişik geliyor aslında. Doğanın kendisinde patikada yürümek daha keyifli olurdu ama buralara gelirseniz gerçekten keyif alırsınız. Evet dostlar, tekrar selam. Dupnitsa mağarasından çıktık. Aynı yolu size tekrar izletmeyeyim dedim. Oraları hızlıca tekrar geri geldim. Ana yola bağlandım. Şimdi rotamız Eğneada. Hatta Eğneada'nın biraz daha ilerisinde, tam böyle Bulgaristan sınırında Beğendik Köyü diye bir köy var. Oraya gideceğiz. Hava ısındı. Arka lastiğin basıncı biraz yüksekti. Hafif sekiyor gibi geliyordu. Onu biraz düşürdüm. O biraz iyi geldi. Biraz da ben ısındım. Şimdi daha iyi hissediyorum virajlarda. Tabii bu yol da güzel. Onun da katkısı var. Ve deniz göründü. Bundan sonrası iniş. Kuralları çiğnemiş olduk ama çift çizgi duvar aslında. Evet, İğneada'ya geldik. Şu an burada duruyor muyuz? Hayır. Asıl şu anki durağımız Beğendik Köyü. Sizi Bulgaristan sınırına kadar götüreceğim arkadaşlar. Yol buradan gösteriyor aslında, Beğendik, ama şeyin içinden de gidiş var arkadaşlar. Toz toprağa bu kadar bulanmak istemiyorum. Bu motoru alınca iyice tatlı su motorcusu olduk. Ama yıkama fiyatları artmış. Dostlar, 700'e yıkatıyorduk. 950 falan olmuş her yerde. Artık kendi motorumuzu kendimiz yıkayacağız. Bu arada kendim de yıkıyorum. Ufak bir temizleyebileceğim, yıkayabileceğim yer var evimin yanında. Zaten bu motorun şey kısmı da bayağı kapalı. Şasinin iç kısımları falan da oldukça kapalı. Zincir yok. En önemli şeylerden bir tanesi. Yağ derdi yok. Hem de motoru iyice bir tanıyalım. Bunu kendim yıkayacağım ama yarın bir işim var. Böyle leş gibi götürmek istemiyorum motoru. O yüzden mümkün olduğu kadar ana yolu tercih edeceğim burada. Evet, Limanköy'den döndürüyor. Şu Limanköy'e bir gidelim. Fener. Aradığım yerlerden bir tanesi de buydu. Önce burayı bir gezelim o arada. Evet, bahse konu Fener'de burası. Burası da İğneada'daki ziyaret noktalarından bir tanesi. İğneada Deniz Feneri. Evet dostlar, İğneada Feneri'ni de gördük. Ziyaretlik bir durumu yok. Geliyorsunuz, buradan manzarasına bakıyorsunuz. Kendisine bakıyorsunuz. Şöyle bir denize bakıyorsunuz. Bir iki motorunuzun fotoğrafını çekiyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Şu Beğendik limanına da baktım. Bulgar sınırına. Evet, kaçış yok. O toprak yoldan gireceğiz arkadaşlar. Buraya kadar geldik.
Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın demişler. Artık mecbur gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Burada güzel motorcu bir dost vardı. Onunla biraz sohbet ettik. Motorcu her yerde motorcu. Arabayla da gelse motorcu. Bakalım şu enduro modunu bir deneriz. Bilmiyorum, video çok uzayacak galiba ama gerekirse keserim. Aklıma gelmişken şu sürüş modları ile ilgili merak ettiklerimi de anlatayım. Bildiklerimi de, düşüncelerimi de anlatayım. Şimdi adamlar buna enduro modu koymuş. İşte yağmur modu koymuş, dinamik koymuş, onu koymuş, bunu koymuş. Özellikle bu enduro modu ya da diğer pek çok motordaki arazi modu, her neyse o modlarla ilgili. Mesela Tiger 900'de de bir arazi modu vardı, offroad modu vardı, evet. Adı offroad moduydu. Ben belki bir kere bile alıp o modda kullanmamışımdır arkadaşlar. Niye? Çünkü girdiğim arazilerin hemen hemen hepsi bunun gibi ya da bundan birazcık daha engebeli, hafif çakıllı, taşlı yollar oluyor. Şimdi adamlar enduro modunda ne yapıyor? ABS'yi kapatıyor ya da işte bunun dinamik modunda, enduro modunda olduğu gibi, özür dilerim. İşte bu arka ABS'yi hemen hemen kapatıyormuş. Ön tarafta da böyle çok az bir şey bırakıyormuş. ABS bırakıyormuş. Yine bayağı kısıyormuş. Yine aynı şekilde çekiş kontrolünü de gazı verdiğin zaman arkaya patinaj yaptırıp power slide dedikleri, böyle arkayı kaydırıp gidebileceğin şekilde o moda getiriyor. Şimdi düşünüyorum, klasik düz mantık, ben araziye girdim, enduro modunu açayım diyen bir ortalama kullanıcı, arazi tecrübesi olmayan ortalama benim gibi bir kullanıcı, ya arkadaş zaten senin ne bileyim ne power slide'ı ne arkayı kaydırması, senin böyle bir tecrüben yok. Ve tutup da ben her şey daha iyi olacak, sanki daha iyi yol tutacakmış gibi bu modu alırsam, ilk virajda gazı biraz fazla kaçırdığımda ya da böyle bilinçsizce normal hayatıma devam edecekmiş gibi arka frene biraz bastığımda tekerin yanıma gelmesiyle kendimi yerde bulurum. O yüzden ben mesela Tiger 900'de daha fazla kayacağı için motor bana yardımcı olsun, kazayı önlesin diye rain moduna geçerdim hep. Ne oluyor? İşte çamurda, şurada, burada falan geçerken daha fazla çekiş kontrolünü açıp bana yardımcı oluyordu. Hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Sadece bir kere böyle fotoğraf çekmek için tarla gibi bir yere girmiştim. Çıkışında da çimen vardı. Dalmışım, gaz veriyorum çıkmıyor, gaz veriyorum çıkmıyor. Tam olarak işte bunun için yapmışlar. Orada bir enduro moduna, offroad moduna aldım ki çekiş kontrolünü kıstı. Ben de hafif patinaj yaptırarak orayı çıkabildim. Gaz kesmedi böylelikle. Ama böyle yollarda şimdi ben enduro modunu alayım, deneyeyim dedim ama ne olacak, enduro modunu alacağım. Oyun oynamak için biraz gaza asılacağım. Arkayı böyle bir patinaj yaptıracağım. Bir arka frene abanacağım. Bir arka lastiği kaydıracağım. Motosiklet kaşınanı kaşır diyor Zafer Hoca. Sonra uğraş dur. O yüzden ben uslu şu an yumuşak bir süspansiyon modundayım zaten. Hani şu yolun arazilik bir durumu yok. İşimi görmek maksatlı şöyle buralarda gidiyorum. Aslında motor tanımak için böyle ani gaz açmalar Tiger 900'de yapıyordum. Şunda da bir deneyelim. Evet, BTC'yi gördük orada nasıl devreye girdiğini. Şurada görüyorsun mesela %30 kadar devreye girmiş. Burada da ışık yandı. Eğer ben şimdi bunu offroad modunda yapsaydım acaba ne olurdu? Denesek mi ya? Motosiklet kaşına ne yapıyordu? Bugün kaşınmıyorum dostlar. Bugün uslu çocuğum. Bir hava alalım mı? Hadi. Ayakta sürüşü kesinlikle Tiger 900'e göre çok daha iyi. Onda da gidon yükseltme yaklaştırma vardı. Bunda da var ama hem depoyu kavrayabiliyorum hem de çok daha rahat bir tutuşu var ayaktayken. Evet, birazdan size söz verdiğim gibi Bulgaristan sınırında olacağız ve size Bulgaristan'ın sınır köyünü de gösterebileceğim. Buradan sonra artık sınır hattı var ve Bulgaristan'ın bir kasabası, köyü var. Ve şimdi Türkiye'nin
en kuzey batısı karşıda görmüş olduğunuz iki bayrak. Türkiye'nin bayrağı ve aradan geçen bir nehir. Yanında da Bulgaristan'ın bayrağı. Görmüş olduğunuz karşıdaki köy bir Bulgar köyü, kasabası. Evet, şurada bir duralım bakalım. Ben burada bir iki fotoğraf çekeyim. Videoda da görün. Karşı taraf Bulgar köyü. İki bayrağı da zaten yan yana görebilirsiniz. Buradan da beğendik sahile iniyor. Aradığımız yeri geldik, bulduk. Manzaramızı çektik. Birazcık dinlendik, keyif yaptık. Şimdi yola devam. Burada beğendiğin plajı var. Buraya gelip denize de giriliyor galiba. Ne güzel manzara. Güya ev. Bu arada internetten baktım. Karşıdaki kasabanın, köyün adı Rezovo'ymuş. Bulgaristan'ın Rezovo köyü. Karadeniz'in bittiği yer oluyor diğer bir deyişle burası. Batı tarafında. Evet, traction anında devreye giriyor ama neydi? Motosiklet kaşınanı kaşır. Kaşınmıyoruz şimdilik. Bu yaz içinde kendisinin içinden geçmek kaydıyla Bulgaristan'a şimdilik veda ediyoruz. Kısmetse planlarım arasında Bulgaristan üzerinden Romanya, hatta planlar ve zaman, imkanlar el verirse İtalya'ya kadar inşallah uzanacağımız bir tur arzu ediyorum. Evet dostlar, buraları hızlı geçiyorum. Longoz ormanlarına bir bakış atmayı düşünüyorum. Buraları zaten gelirken geçmiştik. Şimdi hızlıca yol alalım. Longoz ormanlarının girişinde görüşürüz. Hemen hızlıca Longoz ormanlarının girişine geldik. Burası oldukça geniş bir yer aslında, içi derya deniz. Hem yolun sağ tarafına doğru uzanıyor, hem de sol tarafında bayağı bir yer var. İçine de girilebiliyor. Bir kuş gözlem kulesi var. Gördüğünüz gibi bayağı turist almış. Bunlarla yanılmıyorsam şeyde de karşılaşmıştık. Dupnisa mağarasında da karşılaşmıştık. Çok sevdiğim bir manzara. Ağaçlar yolun üstüne doğru çökmüş. Şimdi dediğim gibi içerilere doğru bayağı gidiyor. Burada bir Mert Gölü var. Orada da bir kuş gözlem kulesi var. Çoğu kişi zaten oraya gidiyor. Muhtemelen kalabalıktır. Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim de işte ilk böyle günübirlik de olsa uzun yol tecrübem oluyor 1300 GS'le. Hiç yorulmadım. Gerçekten ne popo ağrısı ne bir şey. Tabi hani ne kilometre yaptın diyecek olursanız çok fazla da bir şey yok ama yine de ben biraz nazlıydım. İyi geldi. Evet, burası Kuş Gözlem Kulesi. Burada son bir mola yine. Evet, Longoz ormanlarına giriş çıkışımızda bu kadar sürdü. Dostlar, Longoz ormanlarının çıkışında yemek molası vermek için Ahmetli'ye doğru sürdüğüm bölümde kameranın lensine kocaman bir böcek isabet ettiği için görüntülerin önemli bir kısmını çıkarmak zorunda kaldım. Orada ufak bir yemek molası verdikten sonra otobanı bulmaya çalışırken sağ olsun Google Maps beni burada gördüğünüz gibi bazı yollara soktu. Örneğin bu yolun sonu bir dereye çıkıyordu. Yine de keyifliydi. Sonrasında hızlı bir şekilde İstanbul'a doğru seyahatimizi sonlandırdım.
Oldukça keyifli bir gün oldu benim için. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Kanaldaki benzer gezi videolarına göz atmak ve daha sonra gelecek videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı değerlendirebilir. Belki de abone olmayı seçebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar.